Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Videolarımı izlediğiniz için, bana yorumlar yazdığınız için, bazı konularda da siz, evet sen, beni, bizleri uyardığınız için çok teşekkür ederim ve şu noktada teşekkür etmek istiyorum. Turabi Şahin 1096 ismi YouTube'da böyle yazıyor. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Şöyle bir yorum geldi ve bu yorumdan sonra bakın neler oldu. Konumuz değerli izleyiciler, Çanakkale Köprüsü, Türkiye'deki köprüler, geçiş ücretleri, banka kartları ve dikkat. Dikkat, bakın neler olmuş neler bitmiş. Murat Bey, size önemli bir detayda bulunmak istiyorum. Özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımız için. Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerde Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerde kullandığımız banka kartları ile ödeme yapılması halinde 3-4 katı çok fazla para kesiyorlar. Karayollarını arıyorsunuz, orası bize bağlı değil diyorlar. Verdikleri telefon numarası da hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz. Benden, daha bu çok taze bir olay, bakın 5 Ekim 2025 itibarı ile 900 TL olan otoban ve köprü ücreti için 89 euro 90 sent para kestiler. Lütfen bu konuda vatandaşlarımızı uyarır ve bu konuda ne yapmamız gerektiğini öğrenir, aydınlatırsanız seviniriz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Şahin Bey, Allah razı olsun bizi uyardığınız için. Tabii ki ben bunu hemen o günkü yaptığım videoda dile getirdim. Bana çeşitli türlü yorumlar geldi. Ben şahsen kendim de değerli izleyiciler geri döndüm banka hesabımdan. Ben de kredi kartından, İsviçre kredi kartından, her şeyi doğru söyleyelim. Ona göre bilelim. İsviçre kredi kartından ödüyorum ve ben geri dönüş yaptım. Banka hesabımdan hepsini kontrol ettim. Benden fazla kesilmemiş. Evet, şimdi nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Bakın yorumlar geldi. Rica edeceğim, yorumlar geldi. Merhaba gurbetçilerin dostu. Uğur Calm 5474 dün yazdı. Uğur Calm YouTube'da ismi böyle. Uğur, teşekkür ederim. Merhaba gurbetçilerin dostu. Çanakkale Köprüsü'nde sorun var. Bakın. 2 kere benden fazla para çekildi. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Şöyle anlatayım. Aynı anda sağında veya solunda tır veya kamyon veya iş makinesi ile beraber geçildiği zaman yandaki kamyon ve benzeri büyük araçların ödemesi size yansıyor. Ben bunu 2 kere yaşadım. İlgili birimlere telefon ile görüştüm. Kamera kayıtlarından ve HGS kayıtlarından hepsi çıkıyor. Para iadesini yapıyorlar. Teşekkürler. Evet. Ama değerli izleyiciler, Allah aşkına kaç kere Almanya'ya döndükten sonra veyahut da Avrupa'nın neresine döndünüz, kaç kere kontrol ettiniz? Ben şahsen yani bu ilk yorumu okuduktan sonra ilk sefer kontrol ettim. Yoksa hiç geri dönüş kontrol etmedim. Güvencim var çünkü. Güvencim var ama gerçekten güvenmemek lazımmış. Bakın bu konularda da, bu sistemlerde de hata oluyor. Devam ediyorum. Koko Nizamba 970 ismi. Koko Nizamba. Herhalde Afrika'yı çok seviyor vatandaşımız. Olsun. Teşekkür ederim. Ya biraz espri yapmak lazım. Bir de şöyle bir durum var diyor. Eğer HGS'nizde yeterince bakiye yoksa kredi kartından kendin okutuyorsun ve çift çekim gibi gözüküyor. Ve daha sonra o parayı kart hesabıma iade ettiler ama bayağı zaman geçti. 40 gün sonra fazla ödediğini geri almış. Kokoni Zamba 970. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah darılmamışımdır. Ufak bir espri, bir şaka yaptım. Ahmet Otlu 1678 ismi. Türkiye'de köprü ve paralı otoyollar için HGS etiketi alıp ön camınıza ayna arkasında yapıştırın.
Cep Bank uygulamasından veya banka şubesinden kredi kartınızla irtibatlandırınız. Böylece hatalı veya mükerrer tekrar ödemelerden kurtulursunuz. Bir de gişelere yaklaşırken araç hızınızı azami en fazla 30 kilometre veya altına düşürün. Çünkü daha hızlı geçerseniz optik gözler HGS etiketinizi okuyamayabilir ve cezalı duruma düşersiniz diyor. Not Murat Bey, yazımı sabitlerseniz herkesin okuyup bilgilenme şansı olur. Zaten Ahmet Bey onu okuduğum zaman hemen aynı anda sabitledim ve inşallah çok kişi okumuştur. Bakın burada Ahmet Bey önemli bir noktaya değindi. Değerli izleyiciler, hızlı geçmeyin. Gerçekten burada hata olabilir. 30 kilometre yazıyor ama Schritttempo, Almanca'da Schritttempo yani yürüyüş hızında yavaşça geçerseniz o kameralarında tabii ki daha yüksek şansı var. Daha doğru, daha güzel, net, kaliteli bir şekilde plakanızı da okuyabilmesi lazım. Benim bildiğim, yani yanlışlık olmasın, şimdi plakayla çalışıyor. Şimdi peki ne yapacağız? Bizi aydınlatırsanız seviniriz yazdı Turabi Şahin. Bu konuda ne yapmamız gerektiğini öğrenir ve aydınlatırsanız seviniriz yazdı. Ne yapmamız lazım ve öğrendik. Bakın, yavaş geçelim. HGS'de paranız varsa, siz kredi kartından ödüyorsanız HGS'den de çekmiş olabilir. Bunu ne yapacaksınız değerli izleyiciler? 40 güne kadar sürüyor. 40 gün veya 2 ay sonra bir kontrol edin, o para geri geldi mi? Başka bir şey diyemem bu konuda. Hızlı geçmeyin. Dikkat edin, sağınızda solunuzda ağır vasıta varsa buna dikkat edin. Ve kredi kartından ödeme yapıyorsanız, benim gibi veyahut da binlerce kişi kredi kartından yapıyor. Ben artık HGS'ye zaten para yüklemiyorum değerli izleyiciler. Çünkü Türkiye'de otobanları az kullandığım için ben şahsen Kapıkule'den giriş yaparsam Edirne'den sonra Çanakkale'ye doğru yol alıyorum. Ve orada otoban yok. Biliyorsunuz, köprüye yaklaştığınız zaman kısa bir otoban geliyor. Ondan sonra otoban ve köprü ücretini devamlı kredi kartından ödemeye başladım ben şahsen. O benim için sorun değil. Ben İsviçre'ye döndükten sonra kredi kartımdan ona bakabilirim ne kadar kesilmiş. Otoban ve köprü ücreti. Murat Bozdağ'ın tekrar neye lazım HGS? Karacabey'den Bursa'ya gidecek olursam o zaman lazım. Onu da kredi kartından ödeyebilirim, nakit ödeyebilirim veya HGS doldurabilirim. Peki diyeceksiniz, neden HGS doldurma yapmıyorsun? Değerli izleyiciler, denedim. Kaç defa denedim. Bursa yolunda, otoban yolunda Shell akaryakıt yeri var. İlk açıldığında seneler evvelsi HGS oldu, doldurdular. Bir kere HGS'yi oradan ödeme yaptım. HGS'me yüklediler paramı. Ama ondan sonra gittiğimde bir sene sonra, 2 sene sonra, bazı senede 2 kere, 3 kere, 4 kere gidiyordum. Her seferinde sordum. Abi olmuyor. Sistem daha çalışmıyor. Çalışmıştı bir kere. Ben de dedim okey, olmuyorsa olmuyor. Ben de kredi kartından nakit ödenen yere geliyorum değerli izleyiciler. Kredi kartımı veriyorum. Parasını ödüyorum. Al gülüm, ver gülüm. Almanlar ne diyor? Aslında nur bares ist bares. Yani nakit para da ödeyebilirsin kredi kartına. Ben şahsen artık öyle yapıyorum. Tabii ki şimdi belki bana yazarsınız, ya neden öyle uğraşıyorsun, böyle uğraşıyorsun, geçebilirsin, HGS'den düşebilir. Ben zaten tatildeyim, zaten vaktim var, acelesi yok. Acele işe şeytan karışır derler. Değerli izleyiciler, ben ödemelerimi artık öyle yapıyorum. Ve bundan sonra da bu yorumları ben okuduktan sonra muhakkak ve muhakkak İsviçre'ye döndükten sonra banka hesabımdan tabii ki kontrol edeceğim. Fazla çekilmiş mi, çekilmemiş mi? Ve şunu da unutmayalım. Videoyu kapatmadan söyleyeyim. Kredi kartından ödeme yaparsanız size makbuzunuzu veriyor, fişinizi veriyor, belgenizi veriyor. Onları çöpe atmayın, onlar elinizde kalsın. İspat için. Elinizde kalsın. Sen aynı anda, aynı tarihte, aynı saniyede
sen plakandan 2 kere 3 kere geçemezsin ki. O işte elinizde delil olarak o belgeleri, o fişleri, o şimdi dilim döndü. Makbuzları evet öğreneceğim. Türkçeyi ben tam sökeceğim, göreceksiniz. Makbuzları değerli izleyiciler çöpe atmayın. Elinizde delil olarak kalsın. Herhangi bir şey oldu mu ispat etme imkanınız olsun. Değerli izleyiciler, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kapatmadan önce Almanya'dan bir soru geldi. Erkan Pala 3862 yazıyor, bir sorusu var beyefendinin, Erkan Bey'in. Selam, bir soru olacak. Ben Almanya'dan emekli oluyorum. Türkiye'de borçlama yaptım. Onu da bağlatmak istiyorum. Bağlatmak mı? Tam anlayamadım. İstiyorum. Sorum: Almanya'da serbest meslek çalışma yapabilir miyim? Prim ödeme yapmayacağım. Sade vergi numaram olup vergimi ödeyeceğim. Saygılar. Şimdi Almanya'daki yaşayan vatandaşlarımıza ben buradan soruyorum. Benim burada bir bilgim yok. Ama Erkan Bey'e de yazdım. Bunu bugünkü videomda dile getireceğim. Bana değerli izleyiciler, buraya kadar izlediyseniz lütfen, biliyorsanız yorumlarda bu soruma bir cevap yazabilir misiniz? Bilginiz varsa. Sorum: Almanya'da serbest meslek çalışma yapabilir miyim? Erkan Bey emekli oluyor. Emekli olduktan sonra serbest meslek çalışma yapabilir miyim? Prim ödeme yapmayacağım. Sade vergi numaram olup vergimi ödeyeceğim. Artık prim ne? Vergi Steuer. Okey. Prim ne peki? Onu ben tam anlamadım ama onun için size soruyorum. İp sizde. Cevaplarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için Sıla yoluna gidecek vatandaşlarıma, arkadaşlarıma, abonelerime hayırlı yolculuklar, kazasız, cezasız, belasız diyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın.